Herkese merhabalar. Belçika'ya Göç YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere aldığım Opleiding hakkında bilgi veriyor olacağım. Öncelikle Opleiding nedir? Bununla başlayayım. Opleiding'in buradaki karşılığı eğitim. Herhangi bir konu hakkında önceden eğitim almak her zaman Belçika'da iş bulmanıza yardımcı olur. Hani genelde buraya gelirken ya da geldikten sonra deriz ya, işte benim şuradan mezunum, diplomam var, buradan mezunum, diplomam var, işte bunlarla yol almak istiyorum. Genelde bizim diplomalarımız çok spesifik ve ihtiyaç olan bir alana hizmet etmiyorsa çok da bir önemi olmuyor burada. Ama burada aldığınız basit bir opleiding bile iş bulurken size çok destek oluyor. Genelde opleidingler CVO yani Centrum voor Volwassenen'ın kurumları tarafından ya da bazen VDAB'nin kendisi tarafından veriliyor. CVO'lar yine devlet destekli eğitim kurumları, VDAB'de devletin Flanders bölgesi için, Flaman bölgesi için iş ve işçi bulma kurumu kanalı. CVO'lar dil okulları gibi geliyor bizlere. Hani göçmen olduğumuz için genelde onları dil okulu gibi görüyoruz. Ancak o CVO'larda birçok meslek edindirme kursları da var. VDAB'nin de dil kursları varmış. Onu da ben bu süreçte öğrendim. Genelde işsizlik primi alanlara özellikle kısa zamanda dil öğretmek için hızlandırılmış dil kursları oluyormuş. Bu kursta, eğitimde bir sıra arkadaşımdan öğrendiğim bir bilgi bu. Benim için de yeni, sizlere de söylemek istedim. Bunun dışında opleiding aldığınızda bazı opleidinglerde diplomanız oluyor, bazı eğitimlerde olmuyor. Mesela benim bu alacak olduğum, şu an içinde bulunduğum bu süreçteki eğitimimin sonunda ben bir diploma almıyor olacağım. Ancak Vidya abi benim böyle bir eğitim aldığımı biliyor olacak ve iş bulmamda destek olacak. Umut ediyorum ki. Bana en çok sorulan sorulardan biri hangi opleiding'i almalıyız, ne önerirsin? Şu an aldığın opleiding'i önerir misin? Ben burada 2 yılımı henüz tamamlamadım ve hani evet elimde bir B1 belgem var, çok yenice aldığım ve gerçekten hiç kimseyle kontak halinde olmadığım bir yerde yaşıyorum. Çevremdeki insanların hiçbiri Türk değil. En sonki kursumda 2 tane vardı. Ancak onlar da zaten yeni gelmişti biri. Birinin de farklı bir durumu var. Hani bunları bilebilecek bir network'üm yok. En fazla internetten bana yazılanları biliyorum. Beni de genelde yeni buraya gelenler takip ediyor. O yüzden de hangi opleidingleri almanız gerektiğine dair bir fikrim maalesef yok. Bir önerim de yok. Çünkü bilmiyorum. Ben bu opleiding'i almaya nasıl karar verdim? 2.4 bitmeden önce bir video çekmiştim. B1'i bitirdim, şimdi ne yapacağım diye. Kafam gerçekten çok karışık değildi de ne yapmak istediğimi biliyordum da birazcık galiba üzgündüm çünkü çok fazla alternatifim yoktu etrafımda. Ben opleiding ararken hani beni hem yormayacak, hem sıkmayacak, hem yeni şeyler öğretecek ama en çok da dil eğitimimi destekleyecek bir opleiding olsun istiyordum. Ama bunu sanki 3.2'den sonra opleiding alsam daha iyi olur, daha iyi kendimi ifade edebilirim, daha iyi anlarım, anlaşılırım diye düşünüyordum. Bir gün ama bir hanımefendiyle konuşurken bana dedi ki 2.4'ten sonra da güzel opleidingler var. Mesela işte bizim etrafımızda insanların almış olduğu Geïntegreerde Bediende Opleiding voor Anderstaligen, şu an benim aldığım eğitim. Buna dahil olabilirsin dedi. Sonrasında ben girdim VDAB'nin sayfasına ve oraya yazdığımda bu eğitimi 6 tane şehir merkezinde verildiğini gördüm. Bunlardan bana en yakın olan Gent'ti ve Gent'tekine baktığımda Şubat ayında başlıyor görünüyordu. Benim eğitimim de Ocak sonu bitiyordu ve dedim ki ne muhteşem, birinden çıkar diğerine başlarım, daha ne olsun. Ve hemen başvurdum. Başvururken çok da fazla irdeleyemedim. Çünkü dediğim gibi hem seçeneğim çok fazla yoktu hem de dedim ki her şey bir işaret, yani daha ne isterim, biri bitiyor öbürü başlıyor, soluksuz devam edeceğim, oh ne güzel, yani çok da fazla kurcalamadım. Bu eğitimi öneren hanımefendinin etrafındakiler bu eğitimi aldığı için kendisinin de çok fazla bilgisi yoktu.
Ancak VDAB'nin sitesinde yer alan bilgiler eksik. Yani onu da söyleyebilirim. O yüzden de bana ilk başta hangi eğitimi alacaksın, hangi eğitimi alıyorsun, bunun içeriği ne dediğinizde gerçekten bilmiyordum. Ben de hiçbir şey bilmiyordum. Benim bir huyum vardır. Önüme çıkan fırsatları çok hızlı değerlendiririm. Çok da fazla üzerine düşünmem. Cesaretliyimdir bu konuda. Çok irdelediğimde sanki lekelerim gibi gelir hep o süreci. Aynı şey bütün kararlarımda böyledir. Yani belki hatırlarsanız bu evi de ne kadar hızlı ve ne kadar karambole aldığımızı. Yani bu evi alırken de örneğin işte ya şu duvarı böyle mi, işte kale boduru şöyle mi diye çok düşünmedim. O kadar çok düşünecek kadar uzun bir ömrüm olduğunu hiç hissetmedim. Şu açıdan değil, belki 100 yıl yaşayacağım ama bence o da kısa. Yaşamın her anı çok değerli benim için ve bu her anında aldığım her kararın da bir sebebi var. Ben iyi niyetlerle ve kendim için bir yol haritası çizeyim. O eğer kötü şeyler çıkarsa karşıma onu da yaşamam gerekiyormuş gibi düşünürüm. Bu konuya da niye bu kadar değindim? Genelde bana yine gelen mesajlarda işte bunu yapsak mı, şöyle yapsak mı, böyle o kadar çok göreceli konular soruluyor ki hani bunlara gerçekten ben karar veremem. Ben genelde ne yaparım? Benim genelde not defterlerim vardır. Çok fazla defterim var benim. Her zaman bir kalemim, kağıdım vardır. Artılarını, eksilerini yazarım. Kendi mevcut durumumu yazarım. Buna göre karar veririm. Şimdi ben bu eğitimi anlatayım. Siz de oturun düşünün. Artılarını, eksilerini, ona göre karar verin isterim. Öncelikle bir eğitime, uplading'e başvurduğunuz zaman bilmeniz gereken şeyler varmış. Ben de bunu bu sürece girdiğimde öğrendim. Genelde eğitimlere insanlar seçilirken işsizler ya da işte çok fazla devletten destek alanlar seçiliyormuş ya da maalesef bazen kendi halkına da öncelik veriliyormuş. Bu maalesef vurgum şu yüzden. Şimdi bu eğitim War Anderstalehen, yani farklı dillerle, yani ana dili Flamanca olmayan insanlar için, Felemenkçe olmayan insanlar için. Ancak bu eğitimi daha önce başka lokasyonlarda alanlar, bunu hocamız söyledi, oradan da biliyorum. Sınıflarında burada hali hazırda doğmuş büyümüş lokal insanlarla eşleşmişler ya da aynı ortamı solumuşlar. Bence bu çok stresli bir şey. Eğitimin ilk ön başlığı işte War Anderstalehen, diğer diller için, ana dili Felemenkçe olmayan insanlar için olup da sınıfın içine ana dili Felemenkçe olan insanları koyduğunuzda bence her iki taraf için de güzel olmaz o süreç. Günün sonunda benim sınıfımda öyle değil neyse ki. Siz bu eğitimi almak istiyorsanız eğer ön başvurunuzu yapıyorsunuz. Ve size bir davet mektubu geliyor. Davet mektubunda diyor ki şu gün şu saatte şu merkezde bekleniyorsun, vakitlice gel. En az 10 dakika erken giderseniz çok iyi olur. Benim gibi 35 dakika ilk görüşmenize geç kalmayın. Çok karın ağrılı, sancılı bir süreç oldu benim adıma. Ve o görüşmede önemli olan sizin dilinizin çok yeterli olması, sizin işte çok iyi şeyler biliyor olmanız falan değil. Kendinizi süper ifade ediyor olmanız da değil. Önemli olan gerçekten bu eğitimi baştan sona takip edecek misiniz? Böyle bir niyetiniz var mı? Ve bu eğitimi tamamladıktan sonra bu alanda çalışmayı arzu ediyor musunuz? Böyle bir niyetiniz var mı? Yani karşınızdakinin gerçekten onaylamak istediği, onayladığı konu başlıkları bunlar eğitime kabul için. Çünkü mesela siz Kinderbegleider Opleiding alacaksınız. Buna dair de videom var. Bu Opleiding'i almış olan Büşra anlatmıştı. O videoyu izleyebilirsiniz detaylar için. Ama eşinden ayrılmış bir annesiniz ya da işte çok çocuğunuz var, 3-4 tane çocuğunuz var. O zaman diyor ki size Vidya abinin görevlisi, sen bunu alsan bile çalışamazsın çünkü mesai saatleri ya erken ya geç sana uymayabilir. Yani bulabileceğin potansiyel işlerdeki mesai saatleri. Aksi de olabilir tabii ki ama genelde Kinderbegleider Opleiding'leri off-banklarda çalıştırıyorlar. Onlar da evet genelde sabah erken saatler, akşamda geç saatler hizmet veren yerler. O yüzden de bu bir gerçek. Hani oraya belki siz bakıyorsunuz işte yanımdaki kişinin çocuğu bile yok. Eğitim almamış. Niye onu seçti de beni seçmedi? Bu yüzden seçmeyebiliyor. Bazen maalesef ki
zorlu insanlara da denk gelebiliyorsunuz. Bu da bir gerçek. Yani neden sizi seçmediğini anlamayabiliyorsunuz. Bunlar da yine bana gelen bilgiler. Bunu sadece Türklerden değil, ben Altıkur Felemenkçe kursuna giderken etrafımdaki diğer ülkelerden insanlarla da görüştüm. Uzun süredir burada yaşayanlar, hala konuşuyoruz. Onların da söylediği şeyler bunlar. Bunun dışında yani ilk görüşmeye gittim. Geç kaldım dediğim gibi. Çok uzun bir hikaye ama sabah 5.30'da uyanıp 9'daki görüşmeye 9.35'te gittim. Nasıl becerdim ben de bilmiyorum. 45 dakikaydı bana ayrılan süre ve işte 40 geçe geldi. Beni bekleme salonunda da 5 dakikada kendisi bekletti ve dedi ki üzgünüm Leyla, hoşça kal. Yani dedi hani daha ilk günden geç kaldıysan sen oho yani nasıl geleceksin gideceksin falan. Ben de dedim ki ya ne olur gözünün yağını yiyeyim, bana bir şans daha ver. Yani beden dilimle ne kadar üzüldüğümü, aslında geç kalmanın bir mazereti olmayacağını ifade etmeye çalıştım. Neden beden dilimle ifade etmeye çalıştım? Beyefendi West Flandern'da yaşıyor. Onu da sonradan öğrendim. Çok anlaşılması çok zor diyalek konuşuyor. Ve ben kekelemeye başladım falan. Görüşmeler Felemenkçe oluyor. Neyse sonra bir şekilde dedi ki bana bir düşüneyim, tamam ben sana ikinci bir şans vereceğim, benden haber bekle. Neyse ben eve geldim, bir mail attım kendisine, dedim ki teşekkür ederim bana ikinci bir şans tanıdığın için ve senden haber bekliyorum. 2 hafta ses çıkmadı. Dedim yok yani şey yapmayacak. Öyle yani gerçi Flamanların şöyle bir huyu vardır. Yapmayacağı şeyin sözünü pek vermez. Gönlü varsa yapar, söyler böyle şeyler. Neyse sonra 2 hafta sonra aradı beni. Dedi ki yarın Audunarda'da gelir misin görüşmeye sabah 9'da? Tabii dedim. Hemen bu sefer 10 dakika 15 dakika erkenden orada oldum. Ve görüşme yaparken de bu arada yine eğitimin içeriğini, neyin beni beklediğini hiçbir şekilde bilmiyordum doğrusu. Yani şöyle işte ön muhasebe yapabilirim bunu bitirdiğimde. Bunu biliyordum, bu kadarını biliyordum ama eğitim merkezinin Gent'te olduğunu biliyordum örneğin. Çünkü öyle yazıyordu Vidi abinin sayfasında. Bunun dışında 5 gün boyunca olacağını biliyordum ama hangi günler online, hangi günler yüz yüze bunları da bilmiyordum. Ben o görüşmede yine aynı beyefendiyle olduğu için ve ilkinde epey geç kaldığım için sadece ne kadar çok istediğimi bu eğitime katılmayı söylemeye çalıştım. 40 dakika sürdü. Bu kez daha sakin olduğum için söylediklerinin birçoğunu anladım ama çok soru sormadım, sormak istemedim. Sorarsam soramazdım, yani sormaya yeltenirsem beceremem, soru formatını yanlış söylerim ve benim Felemenkçemi yetersiz bulur da beni kabul etmez diye de düşündüm, yalan yok. Günün sonunda bana dedi ki tamam, benden ön onayı aldın, ben sana bir mail atacağım, mailimi bekle. Ne zaman başlayabilirsin? Ben de dedim ki hani ocağın son haftası bitiyor kursum. Sonrasında başlayabilirim. Okey dedi. Orada da bana sorduğu sorular neydi yine? Hani ısrarla sürekli şunu söyledi. Bu ağır bir program. Yapabilecek misin? Çocuğun var, çalışıyorsun. Ödevler olacak. Vakitlice gelip gitmek zorundasın. İşte uzaktan olduğu günler, online olduğu günlerde ekran başında olmanı bekleyeceğiz. Yok öyle evde takılmak, dışarı çıkmak. Ben de ona yine dilim döndüğünce hani bunlara gayet alışkın olduğumu, hali hazırda Türkiye'deyken de, daha doğrusu hali hazırda değil, yoğun bir performans sergilediğimi, çok erken saatlerden geç saatlere kadar çalıştığımı, yer yer online'da da remote'da çalıştığımı pandemi zamanı ve sonrasında ve yani bu olaylara hakim olduğumu söyledim. Çünkü onlar için şöyle, siz her ne kadar özgeçmişinizi anlatırsanız anlatın, burası çok göç alan bir ülke. Örneğin onlar Hindistanlılarla da görüşüyor, Pakistanlılarla da görüşüyor. Ne bileyim işte eğitim sistemi, Afrikalılarla da görüşüyor. Şimdi bir Afrikalı da diyor ben diyor işte 20 sene kurumsal hayat tecrübe ettim, ya da bir Hindistanlı, bir Pakistanlı, ne bileyim işte bir Ukraynalı, bir Polonyalı. Ancak onların sistematiğiyle onu işte hani
yani beni irite eden bir durum. Bu Avrupalının sistemi daha farklı ve hani Avrupalı kendini böyle hep daha farklı görüyor ve bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin eğitim sistemini ve çalışma sistemini ya çalışmışsındır ama deyip parantez açıp Belçika'da böyle, Belçika'da şöyle, Belçika esnek değildir, Belçika katıdır demeleri var. Yani bunu sürekli yapıyorlar. O görüşmede de bunu sürekli yaptı oradaki kişi. Günün sonunda bana böyle dedi. Ben de bir derin nefes alarak ayrıldım oradan. Mutluydum çünkü eğitimimin bitmesine çok az kalmıştı ve kendime yeni bir alternatif bulmuştum. Yılbaşından 2 hafta önce de beni aradı ve dedi ki ya senin kursun ne zaman bitiyordu? Ben de tarih verdim. Dedi ki bu eğitim 23 Ocak'ta başlıyor ve dedi sana mail atıyorum dedi. İşte o gün o saatte orada ol. Okey dedim, tabii çok mutlu oldum. Ve 23 Ocak'ta da benim kursum bitiyordu aynı gün. Neyse hocama söyledim, 23 Ocak'ta son günde kursuma gitmedim. Feedback için 22 Ocak'ta gittim. Çarşamba günü kursumda son günüydü. Ve 23 Ocak'ta da bu uplading'e başladım. Ama bunun öncesinde bana bir bilgisayar gönderdiler. Ben de şaşırdım çünkü yine böyle bir şeyden de o görüşme esnasında bahsetmemişlerdi. İşte o kutuyu atmayın, eğitime bu bilgisayarla katılın ve eğitim süresi boyunca işte bilgisayarınıza iyi bakın, size zimmetlidir gibisinden. 15 gün önce geldi bu bilgisayar bana. Bir de eğitim yeri normalde Gent'ti ve beni görüşmede en çok zorlayan şey buydu. Yani o yolu gidip erkenden gidip gelemeyeceğimi söylediğinde ben de bir şekilde halledeceğimi söylemiştim ama attığı mailde eğitim yerinin Aldıner'de olduğunu gördüm ve inanılmaz mutlu oldum. Çünkü Aldıner'de bana 20 dakika, Gent trafikte 1,5 saati de bulabiliyor. Ve gerçekten çok zorluk çekerdim. Yani bunu şimdi daha iyi anlıyorum. Eğitimin 2. haftası bitti. 3. haftaya giriyoruz ve bunu daha iyi anlıyorum. Bunun dışında bana diyorsunuz ki eğitim, uplading'ler hangi kurdan başlar? Şöyle 1.2'yi bitirdiğinizde bile alabileceğiniz uplading'ler var. Ama takdir edersiniz ki ne kadar iyi kur bitirirseniz o kadar iyi bir uplading alırsınız. Mesela VDAB'de temizliğin bile uplading'i var. Yani şöyle düşünün, yani temizlik işi yapacağım. Evet, temizlik işi yapmak için 1 ay boyunca, hatta 2 ay galiba uplading alıyorsunuz. Mesela 1.2'yi bitirdiğinizde VDAB'den böyle bir uplading alabilirsiniz. Benim şu an katıldığım eğitim için 2.2 istiyordu. Üniversite mezunu olmak gerekliliği yazıyordu. Mümkünse geçmişte kurumsal firma deneyimi olsun diyordu ama bunu benden ispat etmem istenmedi örneğin. Ve en az 19 saatin altında çalışmanız isteniyordu. Çünkü bana soruyorsunuz sen çalışıyorsun, böyle bir eğitim alma hakkın var mı? Evet var, çünkü benim haftalık çalışma saatim 15. Bu yüzden böyle bir eğitim almaya hakkım var. Günün sonunda bizi Perşembe günü, 23 Ocak Perşembe günü sınıfa çağırdılar. Biz gittik. Hatta biz bekleme salonunda duruyorduk. Hoca geldi, bizi aldı. Kimin bizim sınıfımızda olduğunu bile bilmiyorduk. 6 kişiyiz. Altımızda farklı ülkeden Kosovalı, Ukraynalı, Moldovalı, Afrikalı, Pakistanlı, bir de ben Türkiye'li. Böyle 6 kişiyiz. 2 tane ayrı öğretmenimiz var. Pazartesinden Cuma'ya 9-4 eğitimimiz var. Çarşamba ve Cuma bütün gün online. Pazartesi günü sabah online, öğleden sonra yüz yüze dersimiz var. Ders içeriklerimizde tabii ki Nederlands var, Felemenkçe var. Bol bol sohbet üzerine çok böyle ağır işleyen bir tempo var. Ve ayrıca sınıf arkadaşlarımın hepsinin farklı uyruklardan olması ve ana dili Felemenkçe olmayanlardan oluşması beni tabii ki çok mutlu etti. Bunun dışında pazartesi günü öğleden sonra muhasebe dersimiz var. Ama yani böyle hani çok süper bir muhasebe, ana hatlarıyla muhasebe değil tabii ki. İşte şimdi mesela 2 haftadır stok yönetimini konuşuyoruz. Salı günleri ise Felemenkçe derslerimiz var. Bir de bir şirket var burada. Onun intranet sayfası var. Bize özel açılmış. Ve web sitesi var. Tabii bunların hepsi sanal.
Biz o firmanın çalışanı gibi takılıyoruz. İşte teklif verme süreçleri, satın alma süreçleri, stok yönetimi, bu tarz şeyler öğreniyoruz o ders için. Ve son olarak da Word, Excel, PowerPoint gibi Microsoft programlarının dersleri var. Bu eğitimin ilk aşaması. 12 Haziran'a kadar sürecek. Toplam 20 hafta. Sadece 2 hafta ara var. Biri Kroküs vakanside, biri de maalesef PAS vakansiden sonraki hafta. VDAB'nin eğitimlerinde CVO'lar gibi okullarla entegre bir tatil sistemi yok. Bunu da zaten mutlaka söylüyorlar. Hani bunu yapabilecek misin? Çünkü çocuğum var, ben gelemiyorum deme lüksün yok. Bunu bir ön eğitim olarak planlamışlar. Bu eğitimin sonunda biz 6 kişiye diyecekler ki sen evet devam edebilirsin. Senin kapasiten bunu almaz. Sen o yüzden farklı bir upgrading'e git. Diyelim ki dediler ki evet sen bu eğitime devam edebilirsin. O zaman bize 4 tane seçenek sunuyorlar. 1. Satış pazarlama, 2. Ön muhasebe, 3. HR, 4. Lojistik. Bunları seçtikten sonra tekrar farklı şehirlerde bu eğitimi alıp sizinle aynı bölümü seçenlerle yeni bir grup oluşturuyorlar ve bu oluşturulan yeni grupla beraber yeni sınıfınızda yeni eğitimler alıyorsunuz. O da seçtiğiniz bölümün eğitimleri oluyor. Ben bunların hepsini daha yeni öğreniyor ve anlıyorum. O yüzden de bana ısrarla sorduğunuz sorulara kapsamlı yanıt veremedim. Bunu da sanki egoist bir yerden yapmışım gibi bir atmosfer oluştuysa gerçekten kusura bakmayın. Ama hiç almadıysam 300'den fazla mesaj aldım bununla ilgili. Şimdi burada bile anlatırken daha yeni anladıklarımı ifade ediyorum. Kafamı toparlamakta zorluk çekiyorum. Düşünün ki 300 kişiye birden daha hiçbir şeyi belli olmayan bu programı nasıl anlatabilirim? Hangi bölümü istediğimizi istersek şimdiden, İstersek de 4 ayın sonunda söyleyebiliyoruz. Ancak muhasebe, ön muhasebe seçmeyecekler bile bu bölüm için, bu 4 aylık süreç için pazartesi günü muhasebe derslerine dahil olacaklar. Ben hangi bölümü tercih edeceğim? Ben sanırım muhasebe, ön muhasebe tercih edeceğim. İkinci ihtimal lojistik, HR ya da satış pazarlamanın bana göre uygun olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Normalde bana uygun olduğunu düşünüyorum ama bilmediğim bir dilde, yeni öğrenmeye çabaladığım bir dilde çok daha eforlu olduğunu düşünüyorum. Ve zaten hani bu eğitimi de toplam hepsi bir seneyi buluyor bitmesi. Ben o zaman 40 yaşını da tamamlamış olacağım. Hani tekrar daha iyi dil öğrenmek için çabalayıp sonra sıfırdan bir kariyer inşa etmek bana açıkçası zor geliyor. Bir de eğitime başladıktan sonra çok uzun uğraşlar sonunda bu eğitimi önceden almış bir Türk'ün bilgilerini aldım. Aradım onu sağ olsun. Benden de epey küçük, bana da abla dedi. Çok da efendi biriydi. O da bana çok mantıklı bir şey söyledi. Şöyle ki şimdi burada çok fazla göçmen var ve sömürge toplumu da çok. Onlar buraya en kötü Fransızca ya da İngilizce ile geliyor. Ya da yine her ne kadar ana dili Felemenkçe olmayanlar gibi geçse de atıyorum Umay gibi çocukken gelmiş, bir şekilde üniversite falan okumamış, sonradan bu eğitimi almaya karar vermiş insanlar var. Bu insanlar da 3-4 dille başlıyor bu eğitime. Bizim sınıftakiler de 8 senelik, 9 senelik, 5 senelik falan, hani benim gibi 2 senesini doldurmamış herhangi biri yok. Ben şu an evet bunu kotarıyorum, hani anlıyorum, yapmaya çabalıyorum, bu bölümü de geçeceğimi düşünüyorum. Ancak şöyle zorlanıyorum, anlamakta değil ifadede zorlanıyorum, konuşmakta zorlanıyorum. Düşünün yani HR ya da işte satış pazarlamayı seçtiğimde ona yönelik bir beklenti olacak. Şimdi aynı sınıfta 6 kişisiniz. En yeni siz gelmişsiniz. Ya da önemli değil bu arada bu sayılar. Birçok kişi bu eğitimi alan kişilerin 3-4 dili var ve herhangi bir satış pazarlama ya da HR için insan alındığında tabii ki onlar tercih edilecek. Size şöyle bir örnek vereyim.
Bizim şu yaşadığımız küçücük kasabada bir tane güzel bir şey var, firma, fabrika, bot üretimi yapıyorlar. Daha çok tarımsal botlar, böyle tarım işçilerinin kullanacağı tarımsal bot derken botlar üretiyorlar. Ben onları takip ediyorum. Hoş bir aile firması ve international arenada boy göstermek istiyorlar. Faaliyetleri de bu şekilde genelde izlediğim kadarıyla. Vizyonları da böyle. Onlar bile bir personel ilanı çıkarken İngilizce çıktığında ben heyecanlanıyorum. Hani İngilizce çıktılar ilanı diye. Ancak açıklamada şöyle yazıyor. İspanyolca, Fransızca, işte mümkünse Almanca, artı kesinlikle İngilizce. Yani bu ülkede gerçekten çok dil konuşuluyor. Ve hali hazırda buraya bu kadar çok dili bilen biri geldiği zaman o her zaman sizin önünüzde. Ama muhasebe ve lojistikte öyle değil. Yine bu kardeşimizin de çok güzel bir cümle kurdu o bana. Abla dedi, daha çok kafamızı yoracağımız işler bunlar. Özellikle ön muhasebe. Ve her zaman bu ülkede muhasebeci açığı var. Hani adamlar diliyle bizim önümüze geçebilir ama biz hani aklımızla kimsenin önüne geçmesek de kendimize bu pazarda yer alabiliriz. Bu pastadan bir dilim alabiliriz. Bana da mantıklı geldi. O yüzden ben yüksek ağırlıklı ön muhasebe seçeceğim. Belki hani o zaman fikrim değişirse bilmiyorum, lojistik seçebilirim. Ben bu eğitim için herhangi bir para ya da destek alıyor muyum? Bu da çok gelen sorular arasında. Öncelikle ben işsiz değilim. Herhangi bir işsizlik ücreti almıyorum. Devletten hiçbir yardım almıyorum. O yüzden de bu eğitimi birazcık devletin gözünde keyfe keder alıyorum. Ekstradan alıyorum. O yüzden zaten bırakın bana para vermeyi, hani şey deseler ya sen iyisin falan bana para ver deseler şaşırmam. Zaten VDRB bu eğitimleri daha çok işsizlik ücreti ödediği insanlara veriyor. Yani diyor ki sana işsizlik parası ödüyorum ama gel bir uplading al da hadi bir çalış diyor. Yani amacı o eğitimin para vermekten ziyade. Bunun dışında zaten buraya gelen iş bularak gelen bir hanenin bir kişisi bu ülkenin belirlediği o alt baremin her zaman üstünde maaş alır. 42 bin sanıyorum ailenin geliri, 39 ya da 40 da olabilir, şimdi tam emin değilim. Zaten bir ailenin yıllık bütçesi bu brütün üzerindeyse hiçbir yardım alamıyor. Sadece çocuk parası alıyor. O da 180 euro bu sene. Yani ben başka bir yardım alamam. Çünkü vize alabilmek için de mantık olarak ve burada geçinebilmek için zaten yılda o brütün üzerinde olmanız gerekir. Ekstrem bir durum yoksa. Yani benim hanem zaten buraya gelirken o brütün üzerinde bir kazanç sağladığı için ben bu ülkede hiçbir zaman hiçbir şeyden sosyal haktan faydalanamam. Şöyle para almak anlamında. Ancak tabii ki hastanesini kullanıyorum, sigortamı ödeyip. Bu bir sosyal hak, çocuğum okula gidiyor. Bu bir sosyal hak, devletin bir sürü kurslarına gidiyor. Bu bir sosyal hak. Hani bunlar da günün sonunda sosyal hak ama para almak anlamında çocuk parası dışında bir para aldığımız yok. Öyle bir hakkımız da benim hanem için yok. Ama ne veriyor VDAB? Çocuğunuz Off-Fang'a gidiyorsa eğer siz eğitim aldığınız süre boyunca, mesela pazartesi benim eğitimim 4'te bitiyor. Benim kızımı almam 4.30'u buluyor çünkü yolum da var. O zaman işte 5'e kadar mı kalıyor çocuk? O da önemli. O kadar, o bir saate bakmıyor yani. O akşamki o kursum olduğu için Off-Fang ücretini karşılıyor. O da zaten hani 2,5-3 euro falan. Hani o kadar bile olmayabilir. Ben bu seneye kadar hiç UMA'yı Off-Fang'a vermemiştim. O yüzden bilmiyorum. Bir de yol ücretini karşılıyor. Bu da toplu taşımayla giderseniz onun için bir tutar ödüyor. Ben arabayla gittiğim için kilometre başına 17 sent ödüyor. Bunu da zaten hesaplamış kendisi. İkametgah adresim var ellerinde de gittiğim kurum var. Orada yazmışlar işte ne kadar alacağım belli. Onu da yatıracaklar. Ne zaman yatıracaklar onu da bilmiyorum. Yine bunu Instagram'dan paylaştığımda da işte ben bu eğitimi aldığım için kızım Off-Fang'a kalıyor. Bu yüzden de devlet bana bu Off-Fang'ın ücretini geri ödeyecek dediğimde yine böyle bir isyanlar, işte benimkini niye ödemiyor? Biz ama parasını veriyoruz.
Evet, hani yazdığım gibi ön koşul bu. Hani eğitim alıyorum ve kızım bu yüzden Ofang'a kalıyor. Sanırım anlatacaklarım bu kadar. Çünkü henüz ben de süper şeyler biliyor değilim. Birazcık kervan yolda düzülecek. Beni mutsuz eden tek bir şey var. 12 Haziran'da bu eğitim bittikten sonra bölümümü seçer seçmez bana hemen 1 Temmuz'da başlıyor ön muhasebe eğitimi. O yüzden de yazın tatil yok deme olasılıkları var. Ancak bu hafta bir hoca şöyle dedi: sen devletten bir para almadığın için sen bir sonraki grupla belki devam edebilirsin. Bunu sorman iyi olur. Hani orada küçük bir şey vardı, olasılık. O bile beni ümitlendirdi doğrusu. Yine dediğim gibi VDAB'den bir eğitim alacaksanız bu eğitimin yazın da devam edeceğini, çocuklarınızın okul tatillerinde de devam edebileceğini, böyle bir olasılık olduğunu unutmayın. Size görüşmede bunlar söylendiği zaman da ben bunu bilmiyordum, o zaman bana uygun değil demeyin. Sonraki eğitim alma süreçlerinizde de oraya negatif bir yorum yaparsa o şey dosyanızda kalır boştan yere. O yüzden de bir şeyi çok fazla istemiyorsanız eğitimi ve gerçekten de sürekli devam edemeyecekseniz bence başvurmayın. Bir de şey soruluyor, o da benim için çok önemli. Ben bunu bilmek isterdim, bu bilgiyi. 2.4'ü bitirdin ama kendini yeterli hissediyor musun bu eğitim için? Ya da hani hangi seviyeden sonra almak gerekir? Şimdi bu eğitimin ön koşulunda dediğim gibi 2.2 itibariyle diyordu. Ama bence 2.4'ü bitirmek daha mantıklı. Ya da en iyi, en kötü ihtimal 2.4'ü. Zorlanılabilir. Mesela sınıfımızda biz 6 kişiyiz. Hani 3 kişi birazcık kotarıyoruz. Diğer 3 kişi çok zorlanıyor. O kotaranlardan da biri 9 senedir burada. Biri işte matematik, enformatik okumuş ülkesinde. Burada Massimo Dutti'de çalışmış epey uzun zaman. Bir de ben işte yani. Hani o da önce, bu arada onlar önce Fransa'da yaşamış, Paris'te. Yani 10 senelik bir Avrupa deneyimi var falan. Dediğim gibi hani bölümü de güzel. Çünkü Excel, Word ya da işte bu stok yönetimi, teklif verme süreçleri, tablo oluşturmaya atla deve şeyler asla değil. Asla değil. Türkçe anlatılsa hani herkes anlar ama aynı anda hem terimi öğrenmek hem bunları yapmak biraz zorlayıcı olabiliyor. Yani aslında o Türkçe anlatılsa ne kadar basit bir şey olduğunu biliyorsunuz da işte kendinizi başka bir dilde ifade etmek zorunda kalmak bazen yoruyor. Mesela o kursiyerlerden yine bir tanesi çok zor durumda kalıyor. Muhtemelen onun hani ilerlemesine de onay vermeyecek hocalar, çünkü yapamıyor ve bizim de çok vaktimizi alıyor. O hanımefendi örneğin 3.2'yi bitirmiş ancak yapamıyor yani. Birazcık da yaşı var, 53 yaşında. Çok fazla bilgisayarla haşır neşir olan bir hanımefendi de değilmiş. Bununla da ilgisi olabilir. Yani kendinizi iyi hissetmek, hani bu eğitim size böyle zul olmasın istiyorsanız, kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız, bu eğitim size zul olmasın istiyorsanız bence hani 2-4'ten sonra almanız sizi daha mutlu eder. Ama daha gençseniz, yani 23-25 böyle ya da hadi 30'un başları olsun, yine kotarabilirsiniz 2-2'den sonra da. Bir de önceden özellikle hani bu programları kullanmışlığınız varsa ya da işte muhasebe bilginiz varsa 2-2'den sonra da kotarırsınız bir şekilde. Ama zorlayabilir biraz. Benim anlatacaklarım evet şimdilik bu kadar. Bir önceki girizgahı da böyle yapmıştım ama yine dayanamayıp ekstra bir sürü şey söyledim, biliyorum. Çünkü kafanızdaki sorular aydınlansın istiyorum. 4 ayın sonunda kısmet olursa o zaman da hani sınavları, ödevleri nasıl geçtiğini anlatırım. Çünkü şu an çok yeniyim. Hani ne desem belki yanlış olur, hata olur. İlk izlenim olduğu için farklı olabilir. Bunu da Haziran'da inşallah anlatırım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten çok 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 iyi performans sergiliyorum. Kimse kusura bakmasın ama kendimle gurur duyuyorum. Gerçekten sabah 9, akşam 4 böyle bir eğitimi takip edip akşam 7-10 çalışıp Perşembe, Cuma günleri kızımın kursları sebebiyle ve iş yerim erken kapandığı için işe gidemeyip onun yerine cumartesi, pazar gidip üstüne cumartesi günü kızımı logopediste yüzmeye götürüp gece yarılarına kadar
diğer işim için de çaba sarf edip yaşarken ben, sabah 6'da uyanıp akşam 12'den önce yatamazken ben, bazen bana haksızlık edenler olduğunu görüyorum. İşte videolarımda kurduğum bir cümleyle, saçımın başımın haliyle, evimdeki küçük bir dağınıklıkla kalbimi kırmaya çalışıyorlar. Kusura bakmayın ama o günler geçmişte kaldı. Ben kendimle gurur duyuyorum. Kendimi de her halimle seviyorum. Özellikle beni eleştirenler lütfen şöyle tıpkı benim gibi sıfır makyajla böyle açıp videonun karşısında bir konuyu güzelce anlatsın ve sonra kendisini dinlesin isterim. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Yorumlarda buluşalım.